Herkese merhaba. Bu videoda çikolatalı ve Antep fıstıklı harika bir pasta tarifi paylaşıyorum. Altta yumuşacık kakaolu kek, ortasında ganaj ve üzerinde Antep fıstıklı bir mustan oluşuyor. Pastanın yapımına keki hazırlayarak başlıyorum. Gerekli olan malzemeler: toz şeker, vanilya şekeri, yumurta, süt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve kakao. Malzeme listesini ve miktarları videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bütün kek malzemelerini aynı kaba koyarak mikserin en yüksek devrinde 3 dakika çırpıyorum. Kek harcını 26 santim çapındaki kek kalıbına aktarıp önceden ısınmış olan 180 derecelik alt üst ayar fırında 15 dakika pişiriyorum. Kekinizi çıkarmadan önce mutlaka kürdan testi uygulayın. Pişen keki ılıması için kenara alıp ganajı hazırlıyorum. Bunun için 200 gram bitter çikolatayı küçük parçalara keserek bir kaba alıyorum. 200 ml sıvı kremayı kaynama noktasına gelince ocaktan alarak çikolatalara ekliyorum ve devamlı karıştırarak eritiyorum. Ganaj da hazır olunca ılıması için kenara alıyorum. Kakaolu kekin bombeli kısmını keserek düz bir kat elde ediyorum. Keki çemberin içine alarak ganajı üzerine sürüp donması için buzdolabına kaldırıyorum. Ganajdan 2 yemek kaşığı kadar süsleme için ayırdım. Bu pastanın en lezzetli kısmı olan Antep fıstıklı musu hazırlamak oldukça kolay. Marketlerde bulabileceğiniz Antep fıstıklı sürmelikler ve sıvı kremadan oluşuyor. Alternatif olarak fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Kremayı çırpmaya başlıyorum. Katılaşmaya başladığında sürmelik fıstığı veya fıstık ezmesini azar azar ekliyorum. Tamamını ekledikten sonra yarım dakika daha çırparak musumu hazır hale getirmiş oluyorum ve donmuş olan ganajın üzerine sürüyorum. Ayırmış olduğum ganajı yağlı kağıttan hazırladığım külaha koyarak pastanın süslemesine başlıyorum. Kekten kestiğim bombeli kısmı da un ufak hale getirerek yine pastanın süslemesi için kullanıyorum. Son olarak iri çekilmiş Antep fıstıkları da ekledikten sonra pastam servise hazır. Ama en az buzdolabında 4-5 saat donması gerekiyor. En iyi ihtimalle geceden koyarsanız çok daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Ben pastayı 1 saat donma süresinden sonra kestiğim için kenarlarından aksa da kıvamı ve lezzetiyle puan aldı. Eğer siz de uzun süre beklemeden tüketmek isterseniz bu pastayı kuplara veya bardaklara hazırlamanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyenlere afiyet olsun.